Sana bir soru soracağım. Aklında bir insan var mı? Belki bir eski sevgili, belki bir aile üyesi, belki bir iş arkadaşı. Kim olduğu önemli değil. Ama her şeyin onun etrafında döndüğü, eleştiriyi hiç kaldıramayan, sürekli hayranlık bekleyen ama içten içe kendinden son derece emin olmayan biri. Ona narsist demiş misin? Büyük ihtimalle evet. Peki şu soruyu sordun mu? Bu kelime nereden geliyor? Narsisizm Yunan mitolojisinden geliyor. Ve o mitolojik karakterin hikayesi bugünkü psikoloji kitaplarının anlattığından çok daha karmaşık, çok daha acı verici. Çünkü Narsissos aslında kendini seven biri değildi. Tam tersi, kendi gerçekliğiyle hiç yüzleşemeyen, bir hayalet tutsak olarak ölen biriydi. Bugün 2500 yıl önceki bu hikayeyi açacağız. Ve sona geldiğinde narsist kelimesini bir daha aynı şekilde kullanmayacaksın. Narsissos, Yunan mitolojisinde Biotia bölgesinde yaşayan genç bir avcıydı. Annesi su perisi Liriope, babası nehir tanrısı Cephisus. Doğduğunda bir kehanet söylenmişti onun için. Kendini tanımadığı sürece uzun yaşayacak. Ve Narsissos büyüdükçe bu kehanet neden söylenmişti anlıyoruz. O kadar güzeldi ki gördüğü herkes ona aşık oluyordu. Erkekler, kadınlar, tanrılar, periler fark etmezdi. Ama Narsissos hiç kimseyi sevmiyordu. İçinde bir şey vardı, bir soğukluk. Kimse onu doyuramıyordu. Bir gün biri çıktı. Eko adında bir dağ perisi. Eko'nun trajik bir kaderi vardı. Tanrıça Hera onu lanetlemişti. Sadece başkasının son sözlerini tekrar edebiliyordu. Yani kendi düşüncesini ifade edemiyordu. Sadece yansıtıyordu. Eko, Narsissos'u gördü ve delicesine aşık oldu. Ona yaklaştığında tek yapabildiği şey kendi kelimelerini geri söylemekti. Narsissos bunu saçma buldu. Eko'yu reddetti. O kadar sert, o kadar acımasız bir şekilde reddetti ki Eko utancından ormanlara çekildi. Zamanla vücudu eridi. Sadece sesi kaldı. O yankılanmaya devam eden ses. Bunu gören tanrılar kızdı. Adalet tanrıçası Nemesis, Narsissos'a bir ders vermek istedi. Ve bir gün Narsissos avlanırken susadı. Bir göle eğildi su içmek için. Ve orada durdu. Suyun yüzeyinde muhteşem bir yüz vardı. O ana kadar gördüğü en güzel şeydi bu. Ve Narsissos ilk kez bir şeye aşık oldu. Ama o yüz ona aitti. Kendi yansımasına bakıyordu. Oradan ayrılamadı. Suya uzandı, yüz dağıldı. Bekledi, yüz geri geldi. Ona konuştu, sessizlik. Günler geçti, haftalar. Yemedi, içmedi. Sadece baktı. Ve orada, o gölün başında öldü. Öldüğü yerde bir çiçek bitti. Bugün hala o çiçeğe Nergis diyoruz ya da Batı dillerinde Narsissus. Bu hikaye yüzyıllarca sadece bir masal olarak kaldı. Ta ki 1898'e kadar. İngiliz psikiyatrist Havelock Ellis belirli bir cinsel sapkınlığı tanımlamak için bu ismi kullandı. Bireyin kendi bedenine olan aşırı ilgisi, kendi yansımasına hayran olan Narsissos gibi. Ama asıl büyük adım 1914'te geldi. Sigmund Freud, narsisizm üzerine başlığıyla yazdığı makalede bu kavramı psikanaliz teorisinin kalbine taşıdı. Freud'e göre narsisizm sadece patolojik değildi. Aslında sağlıklı psikolojik gelişimin de bir parçasıydı. Bebek olarak hepimiz narsistik. Dünya sadece bize hizmet ediyordu. Büyüme, bu narsisizmi aşmakla ilgiliydi. Freud diyordu ki, büyümek, o gölden kafayı kaldırıp başkalarını görebilmektir. Ama narsist, o göle çakılı kalan çocuktur. İşte bazıları bunu hiç aşamıyordu. Şimdi en önemli noktaya geliyoruz ve burada çoğu insan yanılıyor. Narsistik kişilik bozukluğu olan biri kendini seviyor değildir. Bu en büyük mit. Narsissos'u hatırla. O gerçek yüzünü değil, suyun yüzeyindeki yansımayı seviyordu. O yansıma gerçek değildi. Dokunulamazdı, ulaşılamazdı, mükemmeldi.
Çünkü hiç var olmamıştı. Gerçek narsistler de tam bunu yapar. Sevdikleri şey dışarıya yansıttıkları imajdır. Güçlü, başarılı, sevilesi kişi. Ama bu kişi gerçek değildir. Ve içlerinde, derinlerde bunu bilirler. Bu yüzden eleştiriyi hiç kaldıramazlar. Bu yüzden sürekli onaylanmaya ihtiyaç duyarlar. Çünkü o onay sayesinde yansımaları ayakta kalır. Birisi şüphe ederse yansıma titrer. Ve titreyen bir yansıma onlar için dayanılmazdır. Psikoloji bu duruma kırılgan narsisizm diyor. Dışarıdan büyüklük, içeriden boşluk. Narsisos'un trajedisi tam da buydu. Gerçek kendisiyle hiç tanışamadı. Şimdi bir adım geri çekilelim ve şunu soralım. Nasıl mümkün oldu bu? Yunan mitolojisi yazılı tarihin çok öncesine, sözlü kültüre dayanıyor. Peki o insanlar nöroloji bilmeden, klinik psikoloji kavramı yokken nasıl bu kadar doğru bir portreyi çizebildi? Cevap şu: mitleri icat etmediler, gözlemlediler. Her toplumda vardı bu insan tipi. Herkesi seven ama kimseyi gerçekten göremeyen, kendi imajına tutulmuş, başkalarını sadece bir yansıma olarak kullanan ve bu davranışın nereye götürdüğünü gördüler. Yıkıma, yalnızlığa ve ölüme. Mitoloji, insan psikolojisinin en eski haritasıdır. Bilimsel değil, anlatısal. Ama bazen bir hikaye, bir tablo, verilerden çok daha fazlasını söyler. Eko'yu hatırla. Bu hikayede onun da büyük bir rolü vardı. Sadece yansıtabilen, kendi sesini çıkaramayan biri. Psikolojide buna uysal narsisizm ya da kaybolan benlik deniyor. Narsistin etrafında dönen ve yavaş yavaş kendini yitirenler. İki karakter, iki psikolojik profil, aynı hikayenin içinde. Modern hayata, bugüne gelelim. Narsisos bugün yaşasaydı ne yapardı? Büyük ihtimalle çok fazla takipçisi olurdu. Sosyal medya narsisizm için mükemmel bir zemin. Çünkü tam olarak aynı dinamiği sunuyor. Bir yansıma yarat, o yansımayı besle ve onaylanma sayısını say. Ama araştırmalar ilginç bir şey söylüyor. Sosyal medya narsisizm yaratmıyor. Zaten var olan eğilimleri güçlendiriyor. Beğeni sayısını takip etmek hepimizde biraz o narsisos anını uyandırıyor. Gölün başında durup beklemek gibi. Fark şu: sağlıklı bir insan telefonu koyabilir. Narsistik kişilik bozukluğu olan biri için bu mümkün değil. Çünkü telefon artık gölün kendisidir. Ve burada şunu sormak gerekiyor: o insanlarla nasıl ilişki kurmalıyız? Onları zehirli ilan edip hayatımızdan çıkarmak mı çözüm? Yoksa altındaki yarayı görmek mi? Cevabı zorlu. İkisi de doğru olabilir. Sınır koymak ve acıyı anlamak birbirini dışlamaz. Narsissos'un hikayesi bir kayboluş hikayesi. Gerçek kendini hiç tanımadan öldü. Kehanet buydu zaten. Kendini tanıdığı gün ölecek. Ve hakikaten kendi yansıması olduğunu anladığı an her şey dağıldı. Belki de en derin narsisizm tedavisi bu. Aynaya bakmak. Ama gerçek aynaya. Yansıttığın imaja değil, gerçek yüzüne. Bu kolay değil. Bazen yıkıcı. Ama tek çıkış yolu o. Sana bir soru bırakıyorum. Hayatında Eko gibi davranan biri var mı? Sadece yansıtmak zorunda kalan, kendi sesini yitirmiş biri. Yorumlara yaz. Gerçekten merak ediyorum. Bir sonraki bölümde başka bir karakter var. Bu sefer bir tanrıça. Ve onun hikayesi, travmanın kuşaktan kuşağa nasıl aktarıldığını anlatıyor. Takipte kal.